Horobox TV'den herkese merhaba. Bugünkü konumuz saat sektörünün en önemli gelişmelerinden Watches and Wonders 2024 fuarı. Biraz böyle haber programı sunar gibi başladım ama öyle bir girişi de hak ediyordu sanki. Bence öyle, evet, yani haber programı gibi bir şey olacak. Peki şimdi fuar konsepti dedik. Burada farklı isimler söz konusuydu. Şu anda en önemli organizasyon Watches and Wonders. O organizasyonun Cenevre'de saat severlerle yeni modelleri birleştirmesi. Bu konsept değişikliğini neye borçluyuz? Dijital hayata borçluyuz. Yani biz şimdi Watches and Wonders'a gidiyoruz. İşte 3-5 gün orada kalacağız. Bize gelen davetiyenin, e-mail'in haddi hesabı yok. Dışarıdaki alternatif organizasyonlar. İşte orada bunu yapıyorlar. İsimlerini söylemek istemiyorum. Burada bunu yapıyorlar. Cenevre'nin içinde belli otellerde kendilerine suite'ler ayarlıyorlar. Buraya da gelin, bunu da görün diyorlar. Yani böyle yan organizasyonlar yapılıyor. Burada aslında olay bizim zaman içerisinde zaten Horobox'ta hep konuştuğumuz şeyler. Burak'la bir videomuz var. Orada da söylüyorduk. Yani İsviçre saatçiliği artık kabuk değiştiriyor. Değiştirmek de zorunda. Yani işte bir dükkana giriyorsun, içeride oturuyorsun, konuşuyorsun, belli bir indirim oranı falan filan. Yani saatçilik artık böyle değil. Mekanik saatçilik başka bir dünyaya doğru gidiyor. Nereye gidiyor? Biraz böyle adetleri azaltıp, karlılığı yükseltip, kendi organizasyonları üzerinden direkt müşteriye ulaşma peşinde. Bütün markalar neredeyse bunu yapmaya çalışıyorlar. Tabii böyle çok yüksek adetler üreten markalar hala bayilerle, multibrandlerle çalışmak zorundalar ama baktığın zaman kendi organizasyonuyla son kullanıcıya ulaşmaya çalışan marka sayısı her geçen gün artıyor. Dolayısıyla fuar organizasyonları da buna bağlantılı paralel olarak önemini yitirmeye başlıyor. Çünkü markaların elinde o kadar güzel ürünler var ki kendilerini tanıtabileceği. Sosyal medya, şu an zaten belli bir dataya da ulaşmış durumdalar. Bir tane düğmeye bassa, bir newsletter gönderse, bir e-mail gönderse oradan geri dönüş alabiliyor. Bizim senelerdir söylediğimiz ve son dönemde de gerçekleşme hızı gittikçe böyle ivmelenen bir olaydan bahsediyoruz. Şimdi en güncel organizasyon Watches and Wonders olduğu için onun özelinde konuşacağım. Bir ayrışma söz konusuydu. İşte Baselworld vardı, evet. Bir SIHH vardı. Böyle İsviçrelilerin de kavgası çok kibar oluyormuş. Yani çok zarif bir şekilde saat severlere yansıttılar. Ve sonrasında en son geldiğimiz nokta Watches and Wonders. Gerçekten de harika bir organizasyon. Sadece saatleri müşterilere veya potansiyel meraklılara ulaştırma anlamında değil. Her saat meraklısının mutlaka teneffüs etmesi gereken bir hava, orada tecrübe etmesi gereken bir organizasyondan bahsediyoruz. Fakat son zamanlarda bu fuar kapsamında katılımcı olarak listelenen markaların arttığını gözlemliyorum. Evet. Bunu da çok olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Demek ki Watches and Wonders şu anda sektörün zaten lider etkinliği olarak hayatımızda. Şu an fuarların hitap ettiği kesim hem senin gibi bu işe çok meraklı ama daha önce bu tecrübeyi yaşamamış, hem de aynı şekilde bir süredir Baselworld kapandıktan sonra fuar organizasyonundan geride kalan markalar için bence önemli. Baktığın zaman bu iş dönüyor dolaşıyor. Baselworld'un ağır topları Rolex ve Patek Philippe'in daha önce Richemont grubu tarafından uygulanan, derlenen, düzenlenen bu SIHH Watches and Wonders'a döndü ve bu ikisi birleşti ve şu anda biraz daha SIHH'ten Baselworld'e doğru bir gidiş var o fuarda yani. Doğru. Bu SIHH'ten Baselworld'a geçiş aslında tabii Rolex ve Patek gibi ağır topların sisteme entegre edilişiyle ilgili ama benim en çok ilgimi çeken kısım oradaki bağımsızlar, işte mikro üreticiler. Bunu her videoda söylemek istiyorum çünkü inanılmaz heyecanlandırıyor beni. Tabii ki diğer ana akım markalar da heyecanlandırıyor. Yani ben kendi adıma bu mekanik saatçiliğin, lüks saatçiliğin ölmemesi, yücelmesi anlamında mutluyum. Görünen o ki bugün bu markaların müşterilere direkt ulaşma çabası fuarları biraz daha geride bırakıyor. Ama verdim ya örneği, yani yeni markalar, yeni saat tutkunları, yeni demeyeyim de yani fuara çok aşina olmayan saat tutkunları için o heyecanı başka bir noktaya taşıyan bir organizasyon oluyor. Peki madem fuar dedik, şimdi fuardaki markalardan beklentilerin. En sevdiğim konu. Bilemiyorum ki Doruk, yani Rolex senelerdir. Derin düşüncelere yani biz bir bekliyoruz, yeni bir line mı diyeyim artık, yeni bir model ailesi çıkarsın diye. En son 1908 çıktı, ne kadar heyecan yarattı tartışılır. Yeni bir kalibre bekliyoruz, onu bekliyoruz, bunu bekliyoruz ama devamlı renkler değişiyor. Şimdi işte kok bezel çıkacak diyorlar. Yani ben artık bu Rolex tarafında çok heyecanlanamıyorum. Güzel bir şey çıkarsa tabii ki almak istiyorum ama alamıyorum. Bir de öyle bir şey var. Yani o işin keyfi biraz kaçtı işin doğrusu. Öbür tarafta tabii Patek Philippe'i konuşursak bu sene çok ciddi bombalar bekliyorum onlardan. Özellikle komplikasyon tarafından. Umarım ben haklı çıkarım. Çünkü artık bu Nautilus, Aquanaut falan yeter. Bu şey bir bitsin artık yani. Ama onun ötesinde markaların da çok heyecanlı olacağını düşünmüyorum. Ama şunu söyleyeyim.
Bence fuarın yıldızı IWC'nin yine böyle zamanla ilgili yaptığı çalışmaların sonucu ortaya çıkan müthiş bir şey yapmışlar. Bence çok etkileyici. Sen gördün mü modeli? Gördüm. Çok net gördüm. Ya ben canlı olarak da gördüm. Türkiye'ye gelen saatlerin içinde o da vardı. Onu da gördük. Hatta fotoğraflar çektik falan filan ama diyorum ya ambargo falan olduğu için açıklayamıyoruz. Ben artık bu tarz şeylerden hoşlanıyorum. İşte hani senin de katıldığın bir online toplantı. O online toplantıda karşımıza çıkan şey böyle hepimizi falan yapıyor. Ama ne kadar horolojik anlamda bir gelişmedir ya da işte saat dünyasını heyecanlandıracak bir şeydir tartışılır. Renklerle oynuyorlar devamlı. İşte diyorum ya Rolex'in kok bezel çıkaracağını düşünürken öbür tarafta da başka bir saat bilmem kaç tane farklı kadran rengiyle ortaya çıkıyor. Yani bunlar tamam saat dünyasında bir satış stratejisi olabilir ama bizim gibi işte 25-30 senedir bu işle ilgilenen saatlerin böyle çok ince detaylarına giren kişiler için çok heyecan verici olacağını düşünmüyorum. Katıldığım noktalar var. Ben yine heyecanlıyım bu arada. Yani bu hani birinci forum, ikinci forum meselesinden bağımsız olarak belki de teknik olarak daha konuya hakim olduğundan. Olabilir evet. Teknik bilgilerde evet, sen o öne yüzden çıkıyorsun. o teknik kısımları da aklıma getirince ekstra bir heyecan söz konusu oluyor. Yani renklerden devam edilecek o kesin. Markaların çok ses getiren model aileleri, yeni hayatımıza giren model aileleri, onlara bir takım işte eklemeler söz konusu. Mesela IWC her sene bir tema üzerinden ilerler. İşte geçen sene Engineer yılıydı. Ben yine Engineer'a bu arada bir takım eklemeler bekliyorum. Gördüm, onları da gördüm. Var. Gördün, göstermiyorsun bize. O yüzden yorum yapıyoruz yani ancak. şöyle ne bileyim boyutlarda küçülme var, materyallerde değişiklik var, bir sürü şey var. Ama bir tane de işte Engineer'ın içine şöyle bir kalibre koyduk, onu ben görmedim. Yine ağır toplardan merak ettiğim Cartier aslında benim. Çünkü Cartier'in artık böyle çok sıradanlaşmış diyemeyeceğim ama bir yenilik, bir böyle farklılığa ihtiyaç duyan bir koleksiyonu var gibi hissediyorum. Ki Cartier'in tarihinde de muazzam modeller var. Bunlar sürekli olarak ilgiye maruz kalıyorlar, özellikle sosyal medya üzerinden. Bu sene açıkçası eskilerden biraz daha böyle yani belki 30'lardan, 40'lardan, 50'lerden ya da işte biliyorsun bir 90'lar, 2000'lerde Cartier yeni bir kimlik değişimi yaşamıştı. Eski modelleri çok sınırlı adetlerde tekrardan koleksiyonuna katmıştı. Aradan geçti yaklaşık 30 sene. Bu 30 senenin ardından ben tekrardan o eski zamanı geldi diyorsun yani. Yani bir şey bekliyorum böyle ufak onlar ama çok eminim sınırlı adetlerde özel malzemelerle sunacaktır karşımıza. Cartier'de de öyle bir beklentim var ama. Ya Cartier'de şöyle bir şey var. Yani Cartier hepimizi çok etkileyen hem kadın tarafından hem erkek tarafından müthiş yeniliklerle ortaya çıkan bir marka. Benim marka ile ilgili de şöyle bir eleştirim var. Bazen öyle bir şey çıkarıyor ki yani diğerlerini unutturuyor negatif anlamda. Geçen sene çıkardıkları mesela o rotoru uçaklı olan saat. Santos, tamam. Ya şimdi tamam muhakkak bir hikaye var arkasında ama benim mesela geçen sene Cartier'in yeniliklerinden aklımda kalan 2 tane modelden biri o. Birini böyle çok beğendim. Harika. Disko topu kadran. Aynen öyle o kadran. Diğeri de o ama ya bunu nasıl, niye yaptılar bunu falan demekten diğer o güzelliklerden biraz uzaklaşıyorum. Benim bu tabii şahsi fikrim. Ama tabii Cartier her dönem her zaman çok özel. Her saat severin, her koleksiyonerin en az bir tane sahip olması gereken bir marka yani. Bir diğer heyecanım da benim Jaeger ile ilgili. Biliyorsun geçen sene müthiş bir Reverso şovu yapmışlardı. Evet. Yani Jaeger sadece Reverso'dan ibaret değil. Şimdi Audemars Piguet'de eleştirdiğimiz bir nokta var. İşte Royal Oak'laşıyor marka diye. Patek Nautilus'leşmekten, Aquanat'laşmaktan kurtuldu artık. Bence kurtuldu. Vacheron bir şeyler deniyor. İşte 222 Overseas ailesinin üzerindeki o baskıyı azalttı. Jaeger'de de bir Reverso karakteri yaratıldı ve sanki Reverso adı Jaeger'in isminin önüne geçti ama yani Jaeger Reverso'dan çok daha büyük. Bu anlamda ben yine Jaeger'in tarihinde etki yaratmış özel modellerin yeniden üretilmesi, yeniden yorumlanması ile ilgili bir takım beklentilerim var. Müthiş bir ailesi var. Horolojik anlamda üst düzey komplikasyonları bize sunduğu Duometre. Bunda da mutlaka bir yenilik bekliyorum. Bir de biliyorsun bağımsızlarda işte diğer Avrupa ülkelerinden gelen üreticiler var. Evet. Yani en heyecanlı olduğum kısım yine o. 2 salon. O 2 salonda acaba nasıl acayipliklerle karşılaşacağız? Hiçbir bilgim de yok. Dışarıdaki organizasyonlar var. İşte otellerin suitleri kiralanıyor. Orada özellikle bağımsız saatçiler özel gösterimler planlıyor. Aslında oralara da gidilse ne kadar hoş olur. Ya Doruk şöyle, şimdi bu işin 2 tane boyutu var.
Çok net söyleyeyim. Biri gerçekten ticari boyutu. Hep maddi manevi diye ayırıyoruz aslında. Bir de işin bu manevi boyutu. Manevi tarafında hepimiz heyecanlıyız. Yani ben de birçok şey görmek istiyorum. Birçok şeyi göreceğime eminim. Gördüğümde heyecanlanacağıma eminim. Ama işin maddi tarafına geldiğinde, maddi taraftan kastım paradan bahsetmiyorum. Yani ödenmesi gereken bedelden bahsetmiyorum. Maddi taraf, fiziksel taraftan bahsediyorum. Yani şimdi harika saatler çıkaracaklar. Biz buna ulaşamayacağız. İşin fiyat boyutu biraz daha aşağıya indiğinde, işte Nomos'tan bahsediyoruz, belki Oris'ten bahsediyoruz. Oralarda adetler çok, insanlar ulaşabiliyor, artık tercihe kalıyor. Sen 3-5 tane modeli önüne koyuyorsun, şunu alayım, bunu alayım, bunu almayayım, bunu alabilirim, bunu alamam falan. Ama iş yukarıya çıktığında, ki buna Jaeger LeCoultre de dahil. Yani ben mesela geçen sene tanıttıkları kronograf Reverso'yu 6 ay falan peşinde koştum. 6 ay. O butiğe soruyorum, bu butiğe soruyorum falan. Ay gelmiyor, ay işte sıradayız, ay şunu yapın, ya ön ödeme yapalım. Yok kabul etmiyoruz. Aradan bir sene geçiyor. Bütün butiklerde 5 tane var, 6 tane var. O zaman da bizim hevesimiz kaçıyor. Alasımız gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela şu kolumdaki saat. Ben hala hevesliyim. Ya sen hala heveslisin de şeyi anlatmaya çalışıyorum. Yo, yani anladım. bir tane, 2 tane, 3 tane saatin varsa o zaman bu hevesi $1.000.000 da olsa, $1.000 da olsa taşıyabiliyorsun. Ama benim çok fazla adette saati olan bir saat tutkunundan bahsediyorum. Ben bunu önce aldığımda, ilk aldığımda, koluna ilk takanlardan biri olduğunda bana keyif veriyor. Ondan sonra zaten benim senelik rotasyonumda o saati ya 3 kere takıyorum ya 4 kere takıyorum. Aradan geçmiş 6 ay yok, hala yok, gelmedi. Şimdi senin özelinde tabii sen saat sektöründen beklentileri biraz daha farklı bir kategoride. Belki de tatmin edilmesi daha zor bir müşteri kitlesindensin. Doruk, o fuarı zaten neden yapıyorlar ki? Doğru, haklısın. Özellikle aslında bu işte sonrasındaki o spekülatif hareketlerle belki de bilinçli yapılan bir operasyon. Bu Evet, ben de onu söylüyorum. Kesinlikle ulaşılamam. bilinçli ama bunun artık değişmesi lazım. Öbür türlü fuarı da yapmayın. Fuarı yapıyorsunuz, saati tanıtıyorsunuz. Biz de saati almak istiyoruz. Sonra bize yok diyorsunuz. Geçen sene Christoph Granger yaptığım röportajı düşün. Dedi ki Serdar, bazı teknik sorun Ben dedim doğru göndereyim size anladım teknik. Olmuyor, etmiyor. Tamam, bir modeli anlayabilirim, 2 modeli anlayabilirim falan filan. Ama yeni çıkan neredeyse her modeli yok sıraya girin bilmem ne falan filan, işte Engineer'ın Aqua kadranı. Bekliyoruz bir senedir. Ben şanslıydım, aldım falan ama yani burada bekliyor, artık indirimle falan almak istiyor insanlar. Butikler aramaya başladı. Ya bırakın bunu, baştan verin işte. Bu demek ki burada bir teknik problem yok aslında. Bu politika. IWC'nin beyaz seramiği, işte o Lake Tahoe. Tamam, anlayabiliyorum. Orada biraz daha üretim zorluğu, odur budur falan filan. Neymiş efendim? Aqua kadranın bileziğinde parlak kısımlar varmış da üretimi zormuş. Bayağı teknik kısımlara girdi. Ben de şu an hayranlıkla takip ediyorum. Yani değil mi? Teknik bilgi bende de çok yüksek. Yani bu sence bir üretimin gecikmesine sebep olacak bir şey olabilir mi? Bir ortadaki baklaların parlak olması. Yani teknik açıdan olmaması olmaması gerekir. gerekiyor. Ama ardında nasıl bir organizasyon var ben de çok bilmiyorum. Ya özetlemek gerekirse muhakkak biz manevi tarafta bizim önümüze çiçekli saat koyuyorlar. Biz ona da çok heyecanlanıyoruz. Müthiş bir komplikasyon koyuyorlar. Ona da heyecanlanıyoruz. 3 kollu bir saate de heyecanlanıyoruz. Disko topu efektli kadrana da bayılıyoruz falan ama bir de bunun diyorum ya öbür tarafı var. Yani bu fuarlar bize bu heyecanı veriyor ama tedarik zinciri bize maalesef bu şeyi vermiyor. Bu heyecanı devam ettiremiyor. Unutuyorsun sonra saati. Senin eski aşklarından Panerai. Panerai evet, ne durumda şu anda? Hem senin markaya olan ilgin hem de yeni modellerle markanın kimliğinin işte bize yansıması. Benim aşık olduğum Panerai artık yok. Ya ne oldu orada da, daha böyle bir kabuk değiştirdi marka. O Panerai'nin bir Arnold Schwarzenegger'li, işte Sylvester Stallone'li falan ruhu yok artık yani orada. Başka bir şeyler var. Dolayısıyla bu sene ne çıkacağım onda hiçbir şey görmedim henüz. Görseydim en azından bir bilgi vermeye çalışırdım. Ama orada henüz bize ambargolu da olsa bir içerik gelmedi. Umarım güzel bir şey yaparlar. Geçen sene o Brunito Finishing güzeldi. O California dahil olan saat de gayet güzel. Umarım hani yine bizi böyle etkileyecek bir şey yaparlar. Çünkü orada benim saatlere ulaşmam kendi açımdan biraz daha kolay yani. Bir dostlar, tanıdıklar falan bir öncelik veriyorlar. Orada bir şey çıkarsa hem manevi tarafta hem fiziksel tarafta mutlu olmuş olabiliriz. Eski bir dostla tekrardan denemeler. Hallederiz yani. Tudor konusunda da heyecanlıyım. Onu da es geçmemek lazım. Geçen sene özellikle Black Bay 54 modeliyle büyük bir heyecan yarattı. Açıkçası Black Bay 54'teki yeniliklerin, güncellemelerin Black Bay 58 ailesine
sene de uyarlanabileceğini, zaten bu yani forumlarda işte internet ortamında sürekli konuşulan kısımlar, ama Tudor'un yani en böyle karakteristik tasarımını bu tarz bir teknik iyileştirmeye maruz bırakması hepimizi mutlu edecektir herhalde. Yani Tudor bence yine segmentin en heyecan verici markalarından biri olacak fuarda da. Benim aldığım bir duyum, Chopard'da da enteresan şeyler olduğu söyleniyor. Yine böyle onların giriş seviyesi 10.000, 15.000 euro civarlarındaki böyle retail fiyatı olan saatlerde güzel şeyler gelecekmiş. Yine bir Alpine Eagle'dan bahsediliyor. Farklı bir materyalle, zaten alıştık ona hem kalibre hem tarafından. Yani fuar diyorum ya, yani şey olarak, manevi olarak hepimizi çok mutlu edecek. Orada olmak bize büyük bir hoşluk verecek. Orada gördüğümüz modellerden de büyük keyif alacağız. Ama işin sonrası umarım biraz daha geliştirilebilir ve biz de o saatlere daha kolay ulaşabiliriz yani. Şimdi Türk saat medyası olarak durumu ele alırsak, şu ana kadar fuarla ilgili kesintisiz yayın yapan tek kuruluş Horovax. Bu sene Watches and Wonders 2024'te Horovax'ta nasıl bir yayın akışı olacak? Cevabını bildiğim bir soru tabii ama bir de senden duyalım. Horovax 2015'ten beri bu organizasyona davet edilen, yani medya diyelim. Biz yine orada bazı ufak tefek sürprizler hazırlıyoruz ama genel anlamda orada her gün bir canlı yayınımız olacak. Yaklaşık 8-9 tane fuardaki önemli insanlarla, markalardaki önemli yöneticilerle röportajlarımız olacak. Onun ötesinde güleceğiz, eğleneceğiz falan, partiler var, onlara gideceğiz. Bilmiyorum yani, klasik bir fuar organizasyonu olacak bizim için. Pekala. Teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Umarım hepimiz açısından Watches and Wonders 2024 verimli ve eğlenceli geçecektir. Takipçilerimizi de mutlu edecek içerikler üretmeyi temenni ediyorum. Değerli vaktiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kapatmadan soruyorum. Kork bezel çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bence çıkmayacak. Peki çıktığını varsayarsak çelik mi olur, altın mı olur? Kıymetli metal olur. Kıymetli metal olur. Peki. Çok yakın zamanda Doruk'un bu tahminleri doğru mu değil mi göreceğiz. Herkese iyi hafta sonları. Hoşça kalın.